Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve kıymetli dostlar, bugünkü haberlerimize geçmeden önce bugün tarihlerden 11 Ağustos, bundan tam 7 yıl önce Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Asubay Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ü rahmetle anmak istedim. Mekanları cennet olsun. İyi ki varsın Eren diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda kıymetli dostlar hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Bilineceği üzere Türkiye Çelik Kubbesi'ni tanıttıktan sonra Yunan basını zaten sadece bunu konuşmaya başladı. Zaten Yunan haber sitelerine falan girip çıktıysanız illaki görmüşsünüzdür. Son olarak da kıymetli dostlar Yunanlılar diyor ki Türkler Çelik Kubbesi'nde Ruslardan almış oldukları S-400 sistemini kullanmayacaklar. Kendi yerli hava savunma sistemlerini kullanacaklar. Devamında daha da ilginç olarak bambaşka bir iddiayı ortaya atıyor Yunanlılar. İsterseniz çok ben böyle ipucu vermeden haberimiz bir karşımıza gelsin. Öncelikle belirtmek isterim ki metni aynen Yunan basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan basınından Geostrategica diyor ki Türkiye bir karar alıp Yunanistan yüzünden acilen F-35 programına dönmek için Rus S-400'lerini Pakistan'a mı satıyor diye gerçekten de çarpıcı bir başlık atmışlardı. Haberin devamında ise Türkler çelik kubbe oluşturduğunu duyurdu. Ancak Moskova'dan satın aldıkları Rus S-400 sistemlerini bu kubbeye dahil etmeme kararı aldılar. Türkiye'nin F-35 programına geri dönmek için Rus S-400 sistemlerinin Türkiye'nin müttefiki olan Pakistan'a satışını masaya yatırıyor diye önemli bir iddiayı ortaya attı. Elbette S-400'ün Pakistan'a satışı Rusya'nın rızasını gerektirecektir. Moskova, Pakistan'ın bölgedeki düşmanı Hindistan ile çok iyi ilişkiler içerisinde olduğundan dolayı böyle bir satışa rıza gösterip göstermeyeceğinden emin değiliz. Son olarak Moskova kabul ettiği sürece Azerbaycan Türk S-400'lerinin potansiyel alıcısı olabilir diye bu şekilde haberini sonlandırmıştı Yunan basını. Haberde benim bazı dikkatimi çeken kısımlar vardı. Mesela onlardan bir tanesi Türkler henüz S-400 sistemlerini devreye almadı diyordu Yunanlılar. Bunu nereden biliyorlar? Denediniz mi? Zaten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bu konuya hatta esprili bir şekilde Yaşar Güler de yaklaşırdı. Hani S-400 kullanılmıyor diyenlere Yaşar Güler ne derdi? Ya çamaşır makinesi mi bu? Yani eğer bir saldırı olursa zaten o gün herkes anlar kullanılıyor mu kullanılmıyor mu. Bu ne demek? Aslında S-400'lerimiz sahada aktif, faal durumda. Hemen devamında Yunanlılar mevzudan kendine payı nasıl çıkartmışlar? F-35'ler o kadar iyi bir uçak ki Türkler biz F-35'i alacağız diye 20 tane 2030'a kadar işte programa geri dönmenin planlarını yapıyor diye Yunan kamuoyuna bu haberi servis ediyorlar. F-35'in kalkış şifresini beklemekten sürekli isyan eden Yunan analizciler bir tarafa, F-35'i kullanan ülkelerin çekmiş olduğu sıkıntılar bir yana Yunanlılar görmüş olacağınız üzere F-35 güzellemesini yapmaktan da çekinmiyorlar. Bu da tabii mevzunun bambaşka tarafıydı. S-400'ün satışı mevzuları ise tamamıyla aslında bence bir hayal ürünü. Yerli çelik kubbemiz Yunanları ne kadar rahatsız etmişse saçma sapan iddialar atıp ortalığı karıştırmaktan da geri kalmıyorlar diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda bilineceği üzere kıymetli dostlar, evet tamam şimdi sizlere Filistin, İsrail özellikle de Yunanlarla olan haberleri aktarıyorum ama uzunca bir süredir aslında sessizliğe gömülmüş demeyeyim de dikkatlerden kaçan bir bölge var. Ukrayna-Rusya savaş hattı. Kıymetli dostlar, Ukraynalılar şu son 5 gündür Kursk şehri civarlarında neler yapıyorlar neler. Mesela şu an harita karşınızda. 5 gün içerisinde Ukraynalıların ilerleyişini gösteren haritayı hep birlikte görmekteyiz. Ukraynalılar tabii ki de bu ilerlemeyi nasıl yaptı? Ruslar nasıl bu saldırıya hazırlıksız yakalandı? Bu tartışmalar süre dursun. Putin'in moraller yerle bir. Bölge halkı Rus askerlere kızıyor. Devamında bölge halkı Ukraynalı askerlerin onlara zarar vermediğinden falan bahsediyor. Yani tam bir çıkmaza girmiş durumda. Özellikle de Kursk şehri civarları. Hatta Ukrayna'nın o şehri ele geçirip yakın civarlarda bir tane de nükleer santral var. Orayı da kontrol altına aldıktan sonra eline bir pazarlık malzemesi geçeceği düşünülmekte. Rusya'nın bizzat kendi toprağı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa işgal edildi. Şaka gibi ama mevzu gerçek. İşte
İşte kıymetli dostlar, tam da bu mevzular dünya genelinde konuşulurken bizim bir tane yakışıklımız vardı. Ukrayna'da adına şiirler, şarkılar, belgeseller yapıldı. Bayraktar TB2 Ukrayna'da nerede yahu diye hepimiz sürekli merak ederdik. Her sosyal medyada karşımıza çıkan insan hava aracı videosunda gözlerimiz acaba la o Bayraktar TB2 mi diye arardı onu. Bugün Bayraktar TB2'lerimizden gelen habere uzanacağız. Ukrayna sahasında Bayraktar TB2'ler ne durumda? Bu konuyu detaylıca öğreneceğiz. Ukraynalı siyaset bilimci ve askeri uzman Alexander Kovalenko Türk medyasına önemli bir röportaj vermişti. Röportajında özellikle de Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'da kullanımına ilişkin kurmuş olduğu cümleleri ben sizler için kenara köşeye not etmiştim. O ifadeleri sizlerle paylaşacağım. Bayraktar TB2'lerin önemine değinen askeri uzman, Ukrayna'nın ana istihbarat çalışmasının Bayraktar TB2'ler tarafından yapıldığını söylemişti. Türk insan hava araçlarından bahsediyorsak, prensip olarak bugün Ukrayna'ya tedarik edilen Bayraktar TB2'ler kullanılıyor. Bir sıra nedenlerden dolayı onlar hakkında çok az şey söyleniyor. Şimdi asıl odak noktası düzenli olarak Rusya Federasyonu topraklarına, askeri tesislerine ve petrol rafinerilerine saldıran kamikaze insansız hava araçları. Bayraktar TB2'ler uzun menzilli keşif için çok iyi bir optiğe ve yüksek teknolojiye sahip bir sistem. Bu nedenle öncelikle artık istihbarat olarak kullanılıyor. Bu yüzden onun hakkında çok az şey söyleniyor. Öncelikle tabii ki tüm önemli haber kaynakları istihbaratın nasıl yürütüldüğüne değil, saldırıların nasıl yürütüldüğüne odaklanıyor. Bundan dolayı Bayraktar TB2 hakkında son dönemde az haber gündeme sokuluyor diye Alexander Kovalenko açıklamalarını sonlandırmıştı. Bu açıklamaları özellikle paylaştım. Ne yazıktır. Yani söylerken çok kötü olacağım ama ülkemizde bile bazı bir kesimler var. Adamlar Ukrayna'da Bayraktar TB2 başarısız olduğu gün kına yakacaklar. Gerçekten de. Sosyal medyada bu tipler nasıl çıkıyor karşımıza? Diyorlar ki işte, hacı ne oldu sizin Bayraktarlar ya? Ne oldu işte Ruslar onu halletti. Hiç ses seda yok. Bu tür ifadelerle karşımıza çıkıyorlar. Ama görmüş olacağınız üzere en güzel cevabı da aslında Ukraynalı uzman bu şekilde vermiş oldu. Biz sürekli diyorduk Bayraktar TB2'ler artık keşif, gözlem, istihbarat yapıyor ama genellikle onlar bizi dikkate almazlar. Dışarıyı, özellikle batıyı çok dikkate alırlar bu tür ifadeyi kullananlar. O zaman ne diyelim, alın size Ukrayna, batının babası. Adam ne demiş? Harıl harıl istihbarat alanında TB2'ler aktif olarak sahada demiş. Önemli ve dikkat çekici bir konuydu. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hep birlikte bir İngiltere'ye gidelim mi? Bilineceği üzere Türkiye'nin Eurofighter talebi vardı. Almanya'nın ambargosu halen söz konusuydu. Fakat İngiltere zaten Türkiye'ye Eurofighter alımına yeşil ışıkları çoktan yakmıştı. Son olarak da bu konuda önemli bir gelişme mevcut. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gülak, Birleşik Krallık Müşterek Harekat Komutanlığı ve Koningsby hava üssünde incelemelerde bulundu. Tabii ki de neyin incelemesi? Eurofighter savaş uçaklarının incelemesiydi bu aslında. Libya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Libya'da son dönemde bir hareketlenme evet mevcut. Hatta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Akıncı İnsan Hava Araçları geçtiğimiz günlerde alçak uçuş dahi gerçekleştirmişti. Kıymetli dostlar, Türkiye son yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye Libya'daki üssüne önemli bir güncelleme çalışması başlattı. Hatırlanacağı üzere kıymetli dostlar, Türkiye'nin Elvatiye hava üssünde Hawk hava savunma sistemleri vardı, ABD yapımı. Kıymetli dostlar, Türkiye'de hava savunma sistemleri yerleşir de hiç Libya'daki ABD malı kalır mı? Kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'daki Elvatiye hava üssüne konuşlandırdı. MİM-23 Hawk orta menzilli hava savunma sistemlerini aktif arayıcılı füze seçenekleri olan modern Hisar-O sistemleriyle değiştirmekteymiş. Bu haberde Defense Afrika'ya aitti. Bugün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde önemli bir misafir vardı. Sayın Selçuk Bayraktar'ı Japonya Eğitim Filo Komutanı Tümamiral Takayimo Nishiyama ve beraberindeki heyet bu şekilde ziyaret etmişti. Selçuk Bayraktar da kendisine görmüş olacağınız üzere Akıncı maketi hediye etti. Önümüzdeki dönemlerde de genellikle Selçuk Reis'i kim ziyaret ederse 3-5 ay sonra ülkesinde Bayraktar TB2'leri veyahut Akıncıları görebiliyoruz. Bu muhtemel oluyor. Yani Japonya'da da önümüzdeki dönemlerde yani Türk insan hava araçlarını görürsek hiç şaşırmayalım. İsrailli bir sanatçıdan dikkat çekici bir Türkiye çıkışı geldi.
İsrailli sanatçı Levi ne dedi biliyor musunuz? Netanyahu'ya sesleniyorum, senin arkandayız. Kutsal kitabımız Tevrat düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at ve 3. Dünya Savaşı'nı artık başlat diye bu şekilde Levi sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek demiştik. Bu konuda önemli çalışmalar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mahmut Abbas'ın katılacağı olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. Meclisteki güvenlik önlemleri artırılacak. Toplantıya İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi görenler de davet edilecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Mahmut Abbas'ın konuşmasını dinleyecekmiş. Tamam, şimdi Mahmut Abbas evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önümüzdeki günlerde gelecek. Bu konu tamam da bu herifin kıymetli dostlar mecliste ne tür cümleler kuracağının garantisi dahi yok. Yani saçma sapan açıklamalar yapabilecek cinsten bir herif. Onu da belirtmek isterim yani. Zaten hani Türkiye ile Filistin halkı demiyorum, Filistin devlet yönetiminin arasının açılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de tamamıyla kendisiydi. Ermenistan'ı destekledi, Güney Kıbrıs Rum yönetimini destekledi. Türkiye'nin hiç hoşuna gitmeyen açıklamaları vardı Mahmut Abbas'ın. İnşallah akıllıysa bu açıklamalarından hiçbir tanesine Türkiye'de bu konulara girmez. Girerse de dediğim gibi ben şahsen şaşırmam. Bu herifin çıkıp da oraya konuşma yapması benim hiç ama hiç tasvip ettiğim bir durum değil. Yine de devlet meselesidir. Büyüklerimiz bizden daha iyi biliyordur diyelim ve mevzuyu kapatalım. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.